Alem uyanıkken uyumak maskaralıktır diyordu. Hakkı tutup ayağa kaldırmaktan bahseden kök şair. Uzlar, peçenekler bile ayağa kalkarken kaidede kaydolmak utandırıyor insanı. Kaç bahardır yıkanmamış esbab içinde kokuştuk kaldık. Eylül mütemmim derslerimizin salı günleri Türkiye çöllerindeki 40 yıllık ameliyatımızın öyküsü üzerine olacak. Temiz kalma, Müslümanların utancı olmama titizlenişi. 40 yıllık tesbih sabahı, kıyamı. Sarı sonbahar. Mevsimlere renk tayin ettiğimiz mevsimler vardı bir zaman. Mevsimlerin bile tabiatın yerinden oynadığı bir mevsimde 1983-2023 aralığında 100 yıllık Cumhuriyet'in son 40 yılına bir kari olarak tanıklığımızın öyküsünü konuşmaya başlıyoruz 2 Eylül'de. 2022'nin bahar sömestresinde bir derslik yaptığımız sunumun slaytlardan oluşan hızlı bir video paylaşıyorum. Giriş mahiyetinde. TC sahrasına nur insin dileklerimizin Sarı Sonbahar Güz Hazan şarkısını. 9 Ekim 1906, 29 Ekim 1966, 60-63 yıllık ömrünü Mısır'da bir dar ağacında ikame erdirdiğinde şahitlik ettiği değerlere kanıyla imza atmış, nahır, zibrazim bir seyitti, kutuplaştı, yıldızlaştı. Kur'an'dan aldığı ilhamla hakkı tutup kaldıran bir akif adamın Mısır'dan ayrılışının kısa süre sonra 1936'larda Rabbine dönüşünden 30 yıl sonra 1966. Kur'an'ın gölgesinde aydınlık hayatlar. Rabbim salihler zümresine bizleri ilhak etsin. 5 gün boyunca Mayıs 2022'de giriş dersini yaptığımız 2 Eylül'den itibaren 20 ders kadar içlerini dalacağımız 40 yıl çölde Kur'an'ın gölgesinde nimetleri tahdis eden tutanaklar paylaşacağım. Ömrümün asr-ı saadetini. Umarım resim sıralamasında bir kayma karışma olmaz. Mütemmim dersler, tertil ve tenvir ya da tertiller diyebileceğim bölüme karşılık geliyor. Bir başka giriş şöyle de yapabiliriz. Yani Enderun rehberlik derslerinin ya da nazariyat ameliyat diye nitelemiş olduğum 2 okuma tarzının içeriğine Kur'an-ı Kerim'de 2 tane ikra şeklinde başlayan ayet-i kerime var. Biri meşhur olan Alak suresinin başında yer alır. Diğeri de İsra suresinin başlarında yine yer alır ama en başta değil. Birinde oku Rabbinin adıyla ki o insanı yarattı diyerek gelmekte olan, gelecek olan vahye yönelik okuma çağrısıdır. Ya da içinde yer aldığı insanın çevresini, afakını, enfusunu, doğayı okuması, vicdanını dinlemesi manasına. Bu nazari okumanın karşılığı. Bu yapıp etmeleri, kazanımları onu dönüştürmelidir. Bilgi dönüştürmeye yönelik sonuçlar ortaya çıkartıyorsa bilgelik ortaya çıkartır. Ve bu da ahirette sorguya çekilmesinde karşısına çıkacak olan değerlendirme defteridir. Cevaplar defteridir, sorular değil. İkra bir kitabike. Oku kitabını hesap görücü olarak bu sana yeter buyrulur. Oku kitabını. Demek ki insan yapıp ettikleri, yaşamış olduğu hayatı verilen nimetlere şükür mü yoksa nankörlük mü ettiği üzerinde tıpkı Kur'an'ın anlatmış olduğu hikayeler gibi kendisinin hikayesini de anlatacak bir büyük Kur'an'a ahirette yönelecek. İşte bu ameli tenvir ve tertil etkinliklerimizdeki okumanın gerekliliğini ortaya koymuş oluyor. Şunları açıklamaya çalışalım. 1983-2023 önümüzdeki sene ki Cumhuriyet 100. yılını doldurmuş olacak. Bu 100 yılın son 40 yılına karşılık geliyor. Bu vermiş olduğum taksimat üzere tertil, tenvir, Kur'an-ı Kerim'i bu amaçla içinde bulunduğu her çevrede arkadaş topluluğuyla okumaya çalışan benim pratiğimin kesitidir. Yani hesabını Allah oku dediğinde karşımda bulacağım kitap, bunlarla hesaba çekileceğim. Türkiye çöllerinde 40 yıl diye okuyabilirsiniz de
tam olarak açık yazmadım. Bunu da göndermesi Tih çölleridir. Musa'nın halkının 40 yıl Tih çöllerinde gezdirilmesi, orada bir neslin ölmesi, yerine başka bir neslin doğması, onlarla Kudüs olan yürüyüşün sergilenmesi. Evet, biz de Cumhuriyet'in 100. yılına doğru son 40 yılını bu şekilde inşallah tamamlamış oluruz. 100. yıldan sonraki dönemde ise bu tecrübeler üzerine çok daha kuvvetli okumalarla bir zirveden aşağı iniş, bir olumlu dönüşün başlangıçları karşımıza çıkabilir. Bırakılmış olan miras bu anlamda ders alınarak sonrakiler tarafından daha iyi temsiliyetlerle sürdürülebilirse bir anlam ortaya çıkartacaktır. Türkiye çöllerinde Cumhuriyet'in son 40 yılı Tih çöllerindeki bir temizlenme kuşağı gibi. Evet, Kur'an buna bir kuşak der. O kuşak orada öldü der Allah. Onların çocuklarıyla Yuşa bin Nun'un yürümesini murad etti. 83'teki tespitimiz içinde bulunduğumuz karanlıktan aydınlığa doğru tenvir yürüyüşümüzü referanslarıyla burada çizgi göstermeye çalıştım. Şu başlıklarımla Tenvir Derneği'nin içeriğini anlamada kılavuzlukta bulunuyorum. Ocak başında derlenip toparlanmak. Dernekteki kelimenin türemiş olduğu kavram budur. Derlenip toparlanmak nedir? Dağılmış olan parçaları bir araya getirmek, derlemek. Dergi de buradan çıkar, dernek de buradan çıkar. Düğün dernek diye bir terkibimiz vardır. Toy manasında, festival, şenlik manasında kullanılır. Dolayısıyla kurumsal bir yapının gerekliliği sadece maşa olma hüviyeti, elin yanmasının içindir. Ama derlenip toparlanmak, Kureyş'in derlenip toparlanması, Kusay'ın derlenip toparlanması, kaybolan İbrahim ümmetinin, dağılmış olan kuşların kuşçu tarafından çağrılması, bir araya gelmesi. Gördüğünüz gibi ta İbrahim'e götürdük, o büyük tenvire. İbrahim Allah kavmine gönderdi, karanlıktan aydınlığa insanları çıkarsın diye tenvir. Biz de İbrahim milletindeniz. Kusay'ın Mekke'de yaptığı gibi her bir Mekki ortamda derlenip toparlanmaya, ne yapmalı denilen o klasik meşhur soruyu münevverlerin sormasıdır. Biz de ne yapmalı sorusuna bu cevabı, oku kitabını, çünkü kitabını oku diyecekler bize. Okuyacağımız kitap, bundan sınava çekileceğiz diye bir başlangıç yaptık. Ocak başı malum karanlıklar içerisinde insanlar ısınmak için de, aydınlanmak için de ocak yakarlar ve etrafında bir halka ortaya çıkar. Musa'nın yürüdüğü ocak, oradaki halka da böyle bir şeydir. Çok uzun, geniş göndermeleri var. Eylül ayında yapacağımız seminerler bunları derinleştiren, henüz 1'den 17'ye kadar bu sunumda ders listesini ve tarihlerini görmeyeceksiniz ama nasıl bir şekillenme ortaya çıkacak fikir vermiş olacak bugünkü dersim. Derlenip toparlanmak için 1983-2023 arasındaki Sahra-i Tih'teki ısınmamız. Sönmesin yurdumun üstünde tüten en son ocak göndermesi, kişi hakları bildirgesine yararlanmış olduğumuz İstiklal yürüyüşündeki, marşındaki ocak, son ocakta bu ocaka bağlanır. Ve yurdun üstünde sönmemesi, kendi bulunmuş olduğu ilah bölgesindeki ayağa kaldırmak, hakkı tutup yüceltmek. Şehadetleri dinin temeli olan ezan-ı Muhammedi'dir. Çünkü tenvir, tertil bir çağrıdır, bir davettir. Nadiyesini toplayanlara karşı ilahi yardıma olan bir duadır, bir misyondur. Yine aynı duyarlılığın varoluş kuşağında andığımız merkezi isim olan Akif'in çağrısıdır. Onun sözleridir bunlar. Ocak başında derlenip toparlanmak, sönmesin yurdumun üstünde tüten en son ocak. Musa'nın ocağıdır bu, İbrahim'in ocağıdır. Sofrayı kurmak için ocağı yakarsınız Halil İbrahim. Şehadetleri dinin temeli olan ezan-ı Muhammedi'nin aydınlığıdır. Muhammedi nurdur, nur dağıdır. Doğrudan Kur'an'dan alınan ilham ödevdir. Yine aynı şuur, idrak bunu da dillendirmişti.
O takdirde bu mirasın evlatlarına bırakılan emanetten her okuma beldesinde, ülkede, şehirde, kentte değerlenip toparlanması gereken insanlar da okurlarsa Rabbin kitabını, o kitabı onlara görevlerini verecektir. Onları ilhamla dolayacaktır. Yani ödevle, oradan ödev çıkaracaklardır. Çünkü oku kitabını diye önlerine sunulan kitap, bu kitapla hikayesini onlara takdim edecektir. Rabbin yolunda mı yürüdüler, yoksa yoldan dahil mi olduların hikayesidir. İbrahim'in milletine yazılmak, urveye imtisak, usveyi imtisal edilmek. Yine o büyük köke giden ara dönemeçler. İbrahim milletine yazılmak, derlenip toparlanmak, büyük ümmete iltihak etmek, bırakılan son emanete, Kur'an'a, urve-i vuskaya tutunmak, imtisak etmek, oradan misak, bir sözleşme devşirmek ve bunun büyük pratiğini bize yine ikinci bir usve olarak, miras olarak bırakan usve-i huluk-u azime'den bir misal almak, imtisal edinmek, oradan bir mesel devşirmek, yani aktualize etmek. Ve çölde nuru fark etmek, karanlık içerisinde, ocak başında Musa'nın çölde nuru fark etmesi gibi, Resulullah'ın fark etmesi gibi ve nardan, yanmakta olan ateşten bir kabza almak için yürümek ve o kabzaya ulaşmanın çığlığıyla, çığlık çığlığa koşmak, tutuşmak. Evet, 83-2023 arasındaki muhasebemizin özetini bu şekilde rehberlik enderun ders olarak verebiliriz, hatırlayabiliriz. Bu mirastan yararlanmak isteyenlere ise bu şekilde rehberlikte bulunabiliriz. Buna çaba ettik. Siz de Cumhuriyet'in 100. yılından sonra bu mirasın olumlu olacak taraflarına tutunmaya çalışırsanız ocağı büyütürüz. Sönmez yanmakta olan ateş. Sönmüş olan yerlerde küllerinden yeniden doğar diyelim. Evet, sonunda okuma bütün bir yaş kesitini içinde barındıran, çünkü bugünün küçükleri yarının büyükleri, bir seçkin tabakanın, bir kulübün, bir cinsiyetin etkinliğiyle ilişkilendirilemez. Kur'an en-Nas'a gelir ve onun bütün bir kesitini kuşatan söylem sahibi. Dolayısıyla tenvir ve tertil kapsamı konsepti içerisinde yer alan cümleler, Kur'an ilhamıyla devşirilen ödevler bir pedagojik, bir hiyerarşik yaş kesitinin içinde barındırıyor. Bu anahtar kavramları hatırlama manasında 12 yaş altı için sabiye, sabilik, 18 yaş altı için rüşdiye, 40 yaş rüştünü de 39-40 yaşları miladi hicri olarak ikili karşılayabiliriz, ifade edilebilir. Ve 40 yaşından 23 yıllık bir okuma, ömrü Resulü tamamlama, 61-63 yine hicri miladi yıllar itibariyle kişiyi taşır. Resulullah sonrasında yaşıyorsanız, yani artı yaşıyorsunuz bir Müslüman açısından, fazladandır. Hesabı Cenab-ı Hakk'a daha da ağırlaştıran mükellefiyetler, olgunluklar, ihtiyarlık çağıdır. Ve sonunda Kur'an-ı Kerim şeyh-i kebir dediği, insanın pür tecrübeden oluştuğu bir döneme, aklen, ruhen eğer kendini beslemişse zirveye çıktığı ama bedenen ise en zayıf, en dökülür, en çocuklaştığı dönemdir. Tam bir zıtlık ortaya çıkartır. Çocuk tam tersi vardır. Şeyh-i kebir, bunlar Kur'an tabirleri, daha farklı bir şeye karşılık geliyor. Dolayısıyla burada sözünü etmiş olduğumuz 83-2023 arasındaki 40 yıllık dönem pilot uygulamamızın, kendi deneyimimizin içinden geçtiğimiz ameliyatın, operasyonların yaralarıyla ya da tedavileriyle, sağaltımlarıyla malul ya da örneklik ortaya çıkartmış. Biz 83'te kendimizi hangi yaşta bulduk? 21 yaşında bulduk. Yani sabiyetten yeni çıktığımız üniversite dönemlerinde, gençlik yılları, erken gençlik döneminin yılları ve dolayısıyla bu tutunması gereken yeri, adresi doğru tespit etmiş olmaktan, orada hayat bulmuş olmaktan, koşuya koyulmaktan dolayı Rabbimize binlerce hamd doluyuz.
o şükrü edebilmenin çabası içerisinde olduk. İşte insan acziyeti, yapabildiğimiz bu kadar. Dolayısıyla geriye dönüş nedir? Daha sabi yıllarında, rüşdi yıllarında, daha erken dönemlerde insanlar bu halkayla halkalanmalı. Çocuklar bu ocağın etrafına toparlanarak büyümeli. O ışığı, karanlık içerisinde o ışığın yansıttığı gölgelerin oyunundan güzel hatıralar devşirmeli ki onu Şeyh-i Kebir yıllarına ve sonrasına kadar taşıyabilmeli. Dolayısıyla her okuma ortamını bir aile okumasına dönüştürerek bütün bu yaş kişiliklerini olgunluk yaşına böyle taşımayı, bu işe girenleri ise 40 yaşlarına böyle taşımaya çağırdık. Yani 40-20'li yaşlarda bu okuma halkına katılan bir insan 13-15 yıllık bir süreyi burada geçirirse yarın mezun olduğunda kendisi de 40'lı yaşlara erecektir. Bulunduğu başka yerlerde halkayı halkalara ekleterek büyüme yükümlülüğünü Rabbine arz edecektir. Gördüğünüz gibi oynadığımız bir tiyatrodur. Zaten dünya hayatı bir oyun ve eğlence buyuruyor Cenab-ı Hak. Ciddi olarak gördüğünüz şeylerin hepsi oradan baktığınız zaman bunlar bir oyunmuş denen bir şey. Ama oyun bu levh manasına, batıl manasına bir oyun değil. Geçici ve fena oluşuyla alakalı şey. Dolayısıyla dünyevi olana, dini olana çok daha fazla önem atfederek asıl hayatını tehlikeye atmak kadar aptalca bir tutum olamaz. Bu fark edişi taşımaya çağırmak gerekmektedir. Evet, okuma yaş aralıkları, geçmişin tamiri, geleceğin inşası başlığı da alt başlığını atabiliriz. Yani sabiye ve rüşdiye üzerine titizlenmemiz, kendimizi tenvir ortamını bu yaşlarda bulamadık, yaşayamadık. Bunu tamir ediyoruz. Ve sabilere ve rüşdiyelere alamadığımız bir mirası verebilmeyi, yaşatabilmeyi Cenab-ı Hakk'a dua kabiliğinden sunmuş oluyoruz diyelim. Çille doldurmak, çille Farsça biliyorsunuz 40 demektir. Dolayısıyla al kitabını oku Rabbimizin diyeceği bir 40 yıl yaşadık. Bu 40 yılın cüzleri, dönemeçlerini de yapmaya çalışırsam, yapmanın manasının için rehberlik dersi veriyorum. Bu süre esnasında bu okumaların tanığı olmayan ama buradan faydalanmak murad edenlere Rabbin nimetini tahdis etme diye yine bu kitabın içinde bir buyruk var. O buyruğu vererek bu kadarını yapabildik, daha iyisini siz yapın diyerek emanet aktarımında bulunma. Şu gruplara, dönemlere ayırabilirim bu 40 yılı. Tertil kelimesini henüz kullanmadığım ama Mekke'deki toplumu dönüştürmeye yönelik okuma tarzına başladığımız 83'ten 2001 yıla kadarki dönem tertiller öncesi. Ama tenvir dediğim üst başlığı bütün bir sürecin hepsi için kullanıyorum. Bu bakımdan tenvir ve tertil. Çünkü o kavramı başından beri kullandık. Bunun yazılı tanıklıkları da var, sözlü tanıklıkları da var. Yazılı tanıklıkları da 87'ye kadar fıkıh soruşturmasına kadar götürülebilir. Tenvir etkinlikleri ve diğerleri. Diğer bir şekliyle de bu 2001'li yıllar kendi biyografimizle ilgili söylersek 40'lı yaşlar öncemize de karşılık gelir. Bunu da kendi içinde 2 alt gruba ayırabilirim. Tecrübem böyle teşekkül ettim. 83-89 arası 6-7 yıl Türkiye'de gerçekleşti. Ve 90-2000 arasındaki 11 senede Batı Almanya'da gerçekleşti. Sıradan bir coğrafya ayrımı ötesinde de zamanın içine katarak şöyle görebiliyorum bunu. 80'li yıllar 12 Eylül sonrası yıllardır hatırlayacaksınız. Dolayısıyla bizim varoluş kuşağındaki arkadaşlarımızın da aynı kuşaktan geçen insanlarız. Sabiye, Rüşdiye dönemlerini bitirdikleri erken gençlik yıllarına karşılık gelir. Darbe sonrası dönem. Cumhuriyet'in son 40 yılına girmekteyiz. Buna karşılık gelmektedir. 1979 Kasım'ında adeta 79'un sonu diyebiliriz, 80'in başı diyebiliriz. 1300'lü hicri yılları sona erdirmiş, 1400 yıllara girmiştik. Dolayısıyla 1400'ler yani geçmekte olduğumuz hicri yılında başıydı bu tecrübenin başlamış olduğu yıllar. Buna odaklanabilir. Miladi olarak 90
ile 2001 yılları ise 100 yılın bile değil 1000 yılın miladi olarak milenyumun son 10 yılına tanıklık etmek demektir. Ve bu tanıklığı da o coğrafyada yaşamayı takdir buyurmuş Rabbimiz. Dolayısıyla milenyumun son 10 yılında Batı'nın içinde yaşayan bir Müslüman azınlığın soluk alışlarını duyduk. Ve solukları kesilmesin için ocağın başında yanmakta olan ateşe üflemeye çalıştık, hayat vermeye çalıştık. Böyle de bir ayrım yapabiliriz. Diğer bir ayrım açısından 40 yılın cüzlerini konuşuyorum. Diyarı ilaf diyelim, Türkiye'de olmak demek, tarihi Darülislam coğrafyasının çocuklarıyla hemhal olmak demek, onun bir parçasısınız. Batı Almanya'da olmak demek, diaspora, yani tarihi Darülislam coğrafyası dışındaki bir parçanın çocuklarısınızdır. Oraya düşmüş, atılmış bir diasporanın, bir Müslüman topluluğun içinde yaşıyorsunuz demektir. İki önemli tecrübeyi de bu anlamda yaşamış, her birinde 10-15 yıllık bir, her birinde değil de diyelim böyle. Yaş itibariyle coğrafya olarak bu isimleri verebileceğim duruma, yaş itibariyle bakarsak, Musab bin Umeyr'in Medine'ye geldiği, Medine'yi Resulullah'ın tecrübesiyle, imtisaliyle İslamlaştırmak için, iman yurdu haline getirmek için çaba sarf etmiş olduğu yaşlardır bizim bu yaşlarımız. 21 yaş, 26-27 yaşlar arası bir Musab heyecanı ve gençliğinde üzerimize tahmil ettik bu yükümlülükleri. Tabiatıyla bunun uzunca bir bölümü mücerret, soyut, bekar bir insan olarak varsınız. Batı Avrupa döneminde ise müteehhilsiniz ve bir mülteci olarak varsınız. Dolayısıyla ilticanın dünyevi anlamda getirdiği zorlukları yakinen tespit etme, şansını, imkanını içeriden duyma, işçi toplulukları, Avrupa'da aşağılanmanın, yabancının, ötekinin maruz kaldığı şeyleri de anlamanın imkanları, dolayısıyla imkanın getirmiş olduğu yükümlülüklerle besledik tertil, tenvir, ilkelerini, prensiplerini, duruşlarını, kararlılıklarını, ödün vermeyen tespitlerini. Bu derslere Kayseri'de Türkiye dönüşünden sonra başladığımız süreç, yani 2001 sonrasından itibaren devam eden 13 yıllık dönem, 3 Ekim 2014 tarihine kadar ki 13 yıllık periyotta tertiller dönemidir. Tabii daha önceki dönemlerde benzer tertil kelimesini kullanmadan okuma tarzları yapıyorduk ama bir sene içerisinde bahsetmiş olduğum aralıklarda bahsettiğim sırada okumak şeklinde tecelli etmiyordu bunlar. Ve hiçbir yerde de bir bütün okumayı tamamlayamamıştık. İlk kez bu başlamış olduğumuz seride bu mümkün oldu. Ve 92 Mekki suresini bu 13 yıllık aralıkta sözünü etmiş olduğumuz kesit içerisinde tamamlama. Bunun başında belki söylememiş olabiliriz ama orta yıldan itibaren bunun bir pilot olduğunu söyledim. Yani bir tecrübe içindeyiz biz. Masa başında üretilen tefsirlerin ki nuzul vasatı tefsirleri, nuzul sıralı tefsirlerin de çoğu öyledir. Ötesinde biz tam anlamıyla Mekke'de halk içerisinde dönem dönem parça parça yaşayarak üzerine bir şeyi inat ederek bir okuma tarzı ki ısrarla bunun tefsir olmadığını bu anlamda altını çizdim. Tefsiri küçümsediğim için değil. Bir tecrübeydi ve dolayısıyla bu tecrübeyi de tamamlamayı şekli anlamda Cenab-ı Hak nasip etti. Dolayısıyla başarılı örnekler sergileyebilirsek hem bu şehrin hem de başka şehirlerin istifade edecekleri bir örnekleme ortaya çıkartabilirdi. Bu anlamda bir pilottu, bir kurucu dönemdi bu 13 yıllık periyot dönemi. Bu okumanın tamamlanmasından sonra 2014-2016 arasında bu seride proje sorumluluğu yapan arkadaşlarımız artı bu seride hepsini tamamlayan arkadaşlarımızın iştirakına açık olarak da 2 yıl, 3 yıl içerisinde Medine surelerini okudum. Bir önceki kadar parça parça hepsinde ilerleme şeklinde olmadı. 22 Medine suresinin her biri hakkında 3 yıl arka arkaya tanıtıcı dersler vererek, yani proje sorumluları artı bu 13 seriyi tamamlayanların katılımına açık olan dersler örnek edik. Ve bunlar tertil okumaları değildi.
aktüel okumalar değildi. Çünkü vasatı hükümeti gerektiren okumalardı. Dolayısıyla Müslümanlar bu inkıta dönemi sonrasında Medine ve medeniyetin tecrübesine devamiyet şansı bulabilirlerse dünya üzerinde buldukları ortamlarda bu ayetler, Medine sureleri ne tür yükümlülükler onlara yükleyecektir. Bunu görmeye çalıştık. Dolayısıyla bunlar bir ufuk okumalarıydı. Perspektifen okumalardır. Tertil okumaları değildi. Bu başlık altında değerlendirmedik. 2014-2016 arasında da bu böyle devam etti. Ve 2014 tertillerin tamamlanma süreci, bunu yaparken de ayrıyeten tertil okumaları da artık her sene 13 yılda kazanılan 13 sınıf ders olarak devam etti. Ve 15 Temmuz 2016 sonrası bu okumaları bahsettiğim gibi pilot örnek uygulamalar sürdürecek arkadaşlarımıza emanet olarak bıraktık. Bunlar proje sorumlusu olarak bu dersleri bizi davet eden arkadaşlarımızın mecmu toplamı. Bu pratik üzerinden artık kendi yoğurdunuzu, kendi yiyiş tarzınızı biçimlendirerek, istifade ederek yürümeniz üzere. Tıpkı bu süre esnasında benim okumalarıma nasıl vizir paylaşımı biçimde katkıda bulunmuşsanız ben de bu tür halkalara izleyici olurum ve yazılı olarak katkıda bulunmaya çalışırım dedim ve bunu da yapmaya halen devam ediyorum 6 senedir. 15 Temmuz'da yine güzel bir tevafuk oldu. Yani hadisenin kendisi güzel değil ama bir dönemeç açısından. Tıpkı 2011 okumalarımızın Almanya-Türkiye yer değişimi 11 Eylül hadiseleriyle kesişmesi gibi bir kesişim ortaya çıkarttı. Ve 15-14 Temmuz tarihinde arkadaşlarımla yürüttükleri tertil okumaları başladı. Tüm nakiplerin katılımıyla bir tanıtım günü tertip edildi ki arzu ettiğim her okuma döneminin başlangıcında tüm nakiplerin bu katılımda bulunmaları ve büyük bir heyecan vücuda getirmeleri, bir sorumluluk üstlenerek sahnede olduklarını göstermeleridir. Kur'an bu hürmeti hak ediyor. Bu okumalar içerisinde şu tür terkiplerim var. Bunlar üzerinde konuşacağız. Makarı tertil, yani başladığımız ve tercümeyi şekillendirdiğimiz kent. Buradaki okumalar böyle nitelendirebiliriz. Çünkü kurucu tercümeyi burada şekillendirdik, merkez. Dolayısıyla bu merkezdeki ocağın sönmemesi, devam etmesi önemli. Dolayısıyla nakipler kendi bulundukları beldelerde, bu Kayseri bile olabilir, ayrıyeten halkalar vücuda getirebilirler. Ama Tertil 1 serisini her sene yeni baştan her bir sureyi bu nakip arkadaşlarımızın herhangi biri üstlenerek sürdürmeliler. İkinci olarak Medine'nin kapıları, yani tüm kentler, Kayseri gibi ve diğerleri benzer okumaların sahiplenicileri olurlarsa müşterek halkaların birbirine kavuşmaları, birbirine geçmeleri mümkün olur. Dolayısıyla her biri sonunda bizi büyük küresel Medine'ye çıkartacak kapılar hüviyetindedir. Bunlarsa benzer şekilde bu tercüden yararlanarak tertil 1, 2, 3, 4 diyerek kendi süreçlerini, dönemlerini tamamlayabilirler. Birincisi ise sadece tertil 1'den oluşan ve her birinin nakiplerin birinin sunduğu okuma tarzları olarak. Ve üçüncü olarak da 2016 sonrasında içtimalar diye nitelendirdiğim 2017'de, 2016 değil 2017'de ilkini gerçekleştirildi. Ve bunun da bu seneye kadarki 5 okumasında fiilen yer aldım diğerleri gibi. Erken bırakmadım ve bu seneden sonra da onu da okumanın diğer bölümlerinde emanet takdimi devri gibi yapıyorum. Bunlar da biraz sonra anlatacağım. Tertil okumalarının tamamlayıcısı mahiyetinde etkinliklerimiz oldu. Onların mecmuundan oluşan, hem arkadaşlarımızın Mekkilik ödevinde kendilerini hissedenlerin bir araya gelmeleri manasında içtima, hem de farklı farklı cüzleri bir araya getiren müşterek bir okuma. Nedir o cüzler? Onları göreceğiz ilerleyen bölümde. Evet, pilot demek, deneme demek. Bir
pratiğin, bir Musab okumasının, bir Medine'nin içinde peygamber olmayan ortamda ama peygamberi etkinliği örnek alarak, imtisal ederek okumanın başarılmasını bir 1400 sene sonra devri fetret döneminde örnekleme gibi büyük bir yükün altına girme manasına geliyor. Dolayısıyla bu ilk olmaya talip olmak önemli. Kim güzel bir çığır açarsa, o çığırdan insanlar gittikleri sürece orada ortaya çıkacak olan hasenattan onlara bir pay ayrılır. Dolayısıyla bu şehrin, bu işe emek verenlerine büyük bir paydır, bir ikramdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ilk olmaya çağrıda bulunur. De ki ben inananların ilki olmakla emrolundum. Bu Resulullah'ın bu misyonda, bu Nur misyonunda söylemiş olduğu bir cümledir bildiğiniz gibi. Ya da bu işin büyükleri kim var denince sağına soluna bakmadan kimse onunla yürümese dahi ben yürürüm deme azminde bir ben, bu benlik beni değil yükün altına girmede ki benlik manasına geliyor. Dolayısıyla her şehirde bu ilk olmaya, tarık olmaya, necmus sakıp olmaya, elinin altına, taşın altına sokmaya yürümek, her biri kendi mahallinde büyük anlamlar taşıyan kavramlara, o role, o oyuna, levh ve lehibe yaslanmak manasına gelecek. Dünya hayatı bundan başka bir şey mi? Herkes bir oyun oynuyor. Bizim oyunumuz da buydu. Karanlığı delen tarık olmak, şehirlerin bünyesinde bir peygamber sahabesi gibi vücut bulmak, destek olma manasında destek olanların ilki olmak, vizir paylaşmak, ali olmak, büyütülebilir tabiatıyla listeler. Bunları ilgili yine önümüzdeki sömestr derslerimizde açarız. Evet, 13 yıllık okuma bir pilotu şeklen tamamlamak manasına geliyordu. Yani ikmal etmek manasına geliyordu. İkmal sonrası emekliye ayrılmak diye bir şey olmaz tabiatıyla. İkmal sonrası ikmale devam etmek manasına gelir. Dolayısıyla gerek makarı tertilde gerekse başka yerdeki örneklemelerde de benzer sürecin tamamlanması demek. İnsanlar küresel Medine götüren ilaflara kavuşmamışsa, ülkede bir hikmetli hükümet ortaya çıkmamışsa süreç bitmemiş demektir. Ortaya çıkacak seçenekler durumu var. Onları yine ilgili kitaptan içtihaden çıkartmaya çalıştık. O başlık altında bunları ders olarak vermem gerekiyor. Birincisi Tenvir Derneği, ikincisi Tenvir Partisi. Bunların izahını yapmamız gerekiyor. Tenvir Derneği başta anlattım. Tertiller öncesinde de Onur, Ocak bağlantısından dolayı bir derlenme hikayesinden bahsediyorum. Işık etrafındaki derlenme olayı. Dolayısıyla bu şekli yani formel tamamlanmadan sonra ortaya çıkan tablo 3 yol açıyor. Amenu, haceru, cahidu. Okumayı tamamlayanlara. İkincisi nedir? Kapı kapı Medine'ye varmaya devam etme. Yani Kabe'ye giden karınca misali, nemle misalidir. Bir kentteki okuma, gidersiniz başka bir şehre, başka bir beldeye, hatta diasporaya. Orada yeniden musab olursunuz ve yeni bir tecrübe yaparsınız. Hayatınız bu şekilde tamamlanır. Diyar-ı ilafta da, diasporada da mümkündür bu. Dolayısıyla rehberlik için okuyacak arkadaşlar içe bırakılan şey budur. Kayseri örneği başkaları için de geçerli olacaktır. Tenvir'in emeklisi yoktur. Okuma devam eder. Bu imkan dahilinde değilse çünkü tertil okumaları arz ve taleple ortaya çıkan bir hadise. Şehirlerin böyle bir talebi yoksa bu durumda haceru yükümlülüğü doğabilir. Bunlar Ali İmran suresinden çıkarttığımız amenu, haceru, cahidu bir ayetteki çizilen rotadır bunlar. Gerekebilir. Bu takdirde Mekke'nin yani Beytullah'ın ehli olmak için hicret etmektir. Böylelikle yeni Kureyş'i ortaya çıkartan bir rükne dönüşürsünüz. Muhacerat kimliğinizden dolayı küresel Medine'nin kurucu muhacirlerinden biri olursunuz. Çünkü orasının bu amaçlı göç alması gerekiyor. Bu dersler içerisinde çıkartılan ödevlerden en önemlilerinden bir tanesidir bu bilindiği gibi. Veyahut da üçüncü yol tercih, cahidu tercihidir. Bu da Kudüs savunmasıdır. İki kıblenin ikincisinde de
savunma mahallemiz. Çünkü burasının kaderinde savaş vardır, savunmaya ihtiyacı vardır. Çünkü bura bütün İbrahimi tahrif edilmiş geleneğin hayaller olan, geleceğini inşa ettikleri bir yerdir ve bura için kavga veriyorlar. Oraya etrafından şekillenen bir büyük katliamın gözü dönmüş hayalini yaşayan bir yer. Dolayısıyla bu bölge tıpkı Mekke'nin entelektüel göç konusu olması gibi, mahalle olması gibi, burası da bugün yeryüzündeki en masum, en haklı silah kuşanılacak olan beldedir. Kudüs savunması. Ve 3 halde de vizre devam. Dolayısıyla bunlar birinde bulunmak, diğerlerini unutmak manasına gelmiyor. Ağırlıklı olarak mekan ve ödev seçimi demektir ama bir bütünün dertleriyle dertlenme manasında her 3 halde de vizre devam edersiniz, etmeye çalışırsınız. Dolayısıyla Mekke ve Kudüs'ü ilaf bölgelerinin ilkisi olarak her sabah tarıyorum, gelişmeleri izliyorum ve bu anlamdaki bulgularımı arşivlerde topluyorum. Bu amaçla çalışanlara vizren katkıda bulunmaya çaba sarf ediyorum. İkincisi Tenvir Partisi başlığı altında zikrettiklerim vardır. Bu tertilen okumalar dışında perspektifen okumalardan bahsetmiştik. Yani Mekke'nin Medine'ye dönüşmesi, Medine ayetlerinin aktüel okunur hale gelmesiyle ilgili hadiselerdi. Medine ayetlerini bu amaçla Tenvir Partisi konsepti altında okursunuz. Bunun bugünü demektir bu. Ama sonunda bu sizi yarına kavuşturduğunuzda aslında perspektifen değil, tıpkı şimdi Mekke ayetlerinin okunduğu gibi aktüelen okumayı doğuracaktır. Bugün kıbleler olarak okuyorsunuz. Yarın kurucu küresel Medine'nin Haremeyni olacaktır burası. Muhacirun beldesi olacaktır. Diğer 8 bölgeyi ilah bölgeleri olarak kıblelere ilave ediyoruz. Bunlar yarın ilah hükümetlerine dönüşerek Medine ayetlerini aktüel, tertilen okur hale geleceklerdir. Ve tarihi Darul İslam dışında kalan, diyar-ı ilah dışında kalan dünya Müslümanları ise diasporaya karşılık gelir. Şunun açılımı değil, diğerleri öyleydi. Burada bitti bu üçlü taksim. İlah bölgeleri içerisinde daraltarak, zoom yaparak kendinize yaklaşıyorsunuz. 4. bölgede yaşıyoruz. Ve onun içinde de Türkiye parçası. Dolayısıyla Türkiye tercümesi, Türkiye'nin tercümesidir. Başka bölgelere birebir uyarlanabilir şeyler değil. Hiçbir bölge için öyle değil. Her bölgenin insanları bu anlamda yoğun bir çalışma yaparak, çalışkanlık göstererek, içtihat ederek kendi yol ve yöntemlerini çizmekle yükümlüdürler. Tertil halkaları ocak etrafında kenetleşmenin de bir hukuki zemini olması lazım. O kitaptan çıkarttığımız ve imtisal edilen usveden, onun tercümesinden ilk okuma mekanı Mekke'den çıkarttığımız hem pratik hem de temsili manada, kavramsal düzeydeki başlıklar ve kelimelerle karşı karşıyayız bu sütunda. Misak diyebiliriz, akt diyebiliriz, akide diyebiliriz, ahd diyebiliriz. Hepsi Tertil Sözleşmesi'ne karşılık gelir. İslam hukuku, İslam'da kullar arası hukuk, Allah'la olan hukuk hepsi akde dayanır. Muazzam bir şekilde İslam bir mukayyede, sözleşmedir. Çünkü kula kulluğu ortadan kaldırmak isteyen bir davet ancak insan arası hukuku buyurganlıkla değil, icap ve kabulle inşa eder. Bu evliliğin kuruluşundan da başlar, ticari ilişkilerden de devam eder, hükümetin, siyasanın ortaya çıkarışında da devam eder. Yani sosyoekonomik, sosyopolitik bütün oluşumlar icap ve kabulle, kullar arası, ibadül hukukla biçimlenir. Dolayısıyla bir oyunun icabında da vardır bu. Senaryoyu paylaşırsınız, okursunuz oyun. Madem bir Mekkecilik oyunu oynuyorsunuz, onu da hukukuna uygun oynamanız gerekiyor. Haklara tecavüz etmeden gerçekleştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla kendi tercümemizle örnekleyerek söz konusu edersek,
gerek tertil öncesi dönemlerde 83'ten itibaren 89'a kadarki dönem sonra içinde gerekse tertiller şeklinde Kayseri'de 2001'den sonra yapmış olduğumuz uygulamada bırakmış olduğum Almanya ve Türkiye tecrübesinden dolayı bilinen kimliğimle bu tür okumaların şehrimizde tekrar canlandırılması konusunda talep edildim. Dolayısıyla arz ettiğim bir şeyler vardı ki ona talep edenler oldu. Çağrıldım. Dolayısıyla başka türlü bir iştigaliyetten buradaki iştigaliyete hicret etmeye çağrıldım. Yani bir musab gibi aramızda bir sözleşmeyle bu okumaları başlattık. Dolayısıyla icap ve kabul böyle şekilleniyor. Dolayısıyla bu çağrıya davete icabet bir farziyet biçimlendiriyor. Selama icabet etmek, almak gibi benzer biçimde de kullanabilirsiniz. Dolayısıyla iki tarafı vardır icap ve kabulün. Bir arz eden taraf, çağrılan taraf, bu çalışmaya hicreten gelen musab tarafıdır. İkincisi talep edenlerdir. Talep edenler, bunları da bu şekilde isimlendirebiliriz. Proje sorumluları tabirini daha anlaşılır olduğu için kullandım ama çağrışımının sorunlu olduğunu biliyorum. Daha kaçıyor biraz. Mühendisçe kaçıyor ama işin tabiatında var. Nihayetinde bunlar taahhüt edenlerdir. Yani söz verenlerdir, akitleşenlerdir. Münşilerdir, inşa edicilerdir. Zaten proje kelimesi de bunun Türkçeleştirilmiş boyutu ama buradaki inşayı yapı binadaki inşadan, gerçi bina kelimesi de Kur'an'da kullanılır, bünyan kelimesi. Biz Müzzemmil suresindeki gecenin inşa ediciliğinden inşa ettik. Yani tertilen Kur'an'ı oku çünkü gece okuyuşu inşa edicidir, neşe vericidir, inşa edicidir, tertil. Dolayısıyla inşa talebini vücuda getirenlerdi. Diğer nitelendirmeyle bunlar nusret edenlerdir. Yani ensardırlar. Musab olursa ensar vardır. Musab olursa ensar olanlar kendi aralarında nakipleri ortaya çıkartırlar. Resulullah bu tabirleri inşa etmiştir ve musabın etrafında nakipler vardır. Biliyorsunuz davetin çağrının iç halkın tanıdığı o şehrin insanlarının yapılması işin tabiatına daha yakın. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de o kavimlerin diliyle içlerinden çıktılar. Dışarıdan gelmişse içeriden piyasada olanlar olması gerekir. Musab Mekke'den Medine'ye gelmiştir ama onun etrafında Medine'li nakipler işte o yabancılık efektini gidermekteydiler. İşi yerleştirmekteydiler. Dolayısıyla önemli bir unsur. Dolayısıyla misak, akit sözleşmesi çalışma böyle başlar. Talep edilen şeyin taahhüt edenlerle beraber ortaya çıkar ve biz de ilk örnekte bunu yaptık. Uzun bir süre ikna edilmek için zorlandım çünkü tecrübelerin getirmiş olduğu şeyle defaatle ne talep ettiğinizin farkında mısınız? Yani sıradan bir okuma değil, özgür ağır bir okumadan bahsediyorum. Tefsir okumasından değil, tertilden bahsediyoruz. Mekke'de Resulullah'ın ve ilk sahabe neslinin okumasına benzer bir şeydir benim arz ettiğim, anlattığım şeyler. Ve dolayısıyla kesin bir söz aldığım için de bu okumalara tekrar Kayseri'de başlayabilme cüretini kendinde buldum. Çünkü Kayseri'den 90'ların başında gidişimden kaynaklanan şehre olan bir derin kırgınlığım vardı. Sözleşme evreleri 13 yıllık okumayı da kendi içerisinde gruplandırarak şu dönemlere ayırdım. Birincisi tertil 1 okumaları. İkincisi bu seriyi tamamlayanlarla tertil 2'den 13'e kadar olan okuma dönemi. Üçüncüsü de perspektifen okuma Medine sureleri için bir medeni sözleşme, Tenvir Partisi sözleşmesi biçiminde. Bunlar nazariyat bölümünde görmüştük. Ulum-ül Hikme derslerinin ameliyata tahallük eden bölümünde ameli ahlaktan bahsediyoruz, dönüşümden bahsediyoruz. Bu dönüşümün 3 periyodu vardır. Kişisel dönüşüm, benim dönüşümü. İkincisi en yakın halkasının dönüşümü, evin dönüşümü, beytin dönüşümü, menzilin dönüşümü. Üçüncüsü de şehrin dönüşümü. Birincisi psikolojiye, ikincisi sosyolojiye, üçüncüsü politikaya da girer.
Bunlar nazariyatta da işte ameli hikmetle, teorik hikmeti, pratik hikmeti birbirine bağlayan boyutlardır da aynı zamanda. İlk sözleşmeyi yaptığımız arkadaşlar bu dersleri talep eden bir halka vücuda getirdiler. Bunlar meraklılardı, sempatizanlardı, denemek isteyenlerdi. Neymiş böylesi bir şey diyerek. Dolayısıyla bunlardan çok katı olmayan bir sözleşmeyle derslere kabul ettik. İlgili sözleşmenin içeriğini vesaire ilgili kesiti açarız ama bunlar sonunda meraklılar, sempatizanı deneyenler. Bunlar içerisinden ciddi olarak bir devamlılık gösterenlere, daim olanlara, Kur'an-ı Kerim namazlarında daimdirler onlar diyerek daimlik kelimesini kullanır. Biz ikinci seri okumalarımızda kabul edebileceğimizi söyledik. Dolayısıyla aynı proje sorunlarıyla bu devamlılık gösterenlerin katılabileceği ikinci okuma ortaya çıktı. Ama bu okuma artık meraklıların okuması değil, sempatizanların okuması değil, deneyenlerin okuması değil, bu işin parçası olmak isteyenlerin okumasıydı. Yani ben yararlandım ve etrafım da benimle beraber bu okumalardan yarar bulsunlar. Ben çevremden en yakınımdan başlayarak bir dönüşümün içerisinde yer almak istiyorum sözünü bize verenlerle, aktörize etmek isteyenlerle, bu oyunun rüknü, oyuncusu olmak isteyenlerle yapılan bir sözleşmeydi. Ve dolayısıyla bu bir sosyolojik okumaya artık kişiyi aşan bir şekilde dönüşmektedir. Evet okumasıdır bu. Ve 13 seri bu sözleşmeye riayet üzerinde devam ettim. Üçüncü olaraksa 13 seriyi tamamlayanlar yukarıda Tenvir Partisi'nde anlatmış olduğum bir şekilde Medine suresini okuma dönemine geçenler. Yani ile önlerinde bir küresel Medine hedefi olanlar, politik yönelimleri olanlar, hukuksal yönelimleri olanlar manasına geliyordu. İlk ikisine enfusi okumalar diyebiliriz. Üçüncüsüne ise afaki okumalar diyebiliriz. Enfus'te ve afakta Rabbin ayetlerini görme çabası. Tekrar bu kavramın ikisine dönerek nedir ne değildir ayarını mani efradının cami olarak birkaç beylik daha affedelim. Tenvir Derneği tertilen okumalar, kıraat tezekkür halkalarıdır. Tenvir Partisi ise perspektifen okumalardır, ufuklardır, ütopyalardır. Dernek haşa bir STK değildir, sivil toplum kuruluşu değildir. Bunda iki anlamda STK değildir diyoruz. Çünkü iki anlamda kullanılıyor STK kullanımı. Bir tanesi devletin sivil aygıtlarıdır. Kendi gücünü inşa etmek için halk içindeki uzantılarıdır. Bu Frankfurt çevresinin vesaire sivil topluma verdikleri anlamdır. İkincisi ise siyasal alan dışında kalan kültürel alandaki bir araya gelişlerdir. Yani parti değil dernektir. Kültürel etkinliktir. Haşa tenvir bir kültürel etkinlik değildir. Haşa mevcut devletin uzantısı olan, ona güç veren bir havuz değildir. Dolayısıyla bahsetmiş olduğumuz vurgu. Parti haşa bir demokrasinin vazgeçilmez unsuru değildir. Böyle bir durumdan bahsedilmiyor bu kavramla ilgili. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın hizbinden bahsedilir ve şeytanın hizbinden. Şeytanın hizbi Allah'ın hizbinden celben, asker alınanlarla, tasallutuyla ortaya çıkar, kayıptır. Bizse yakılan ateşin, kutsal ateşin, İbrahim Halil'in kazanının kaynaması için yaktığı ateşin, Musa'nın ateşin etrafında bu ocak sönmesin diye halkanalar topluluğuz. Ve ufkumuzda sosyoloji aşan politiğe, siyasala, yeryüzünde ağırlıklı basma hükümet edilen bir çizgi vardır. Zulümat çoğunluğa inat, nurla muallak bir kadim hisiptir, partidir Tenvir Partisi kullanımından kastımız. Bu sınıf ortamında benim, evin ve kentin dönüşümüne müteallik. Aslında bunların hepsi ameliyat ama şunları devreye katarsak nazariyat kalıyor. İşin bu tarafı bunu ameli olarak tamamlayıcı tertillerdir bunlar. Zaman geçtikçe mekanla mukayyet gruplandırmalar çoğaltılabilir bunlar. Bayram buluşmaları yapıldı. Varoluş buluşmaları yapıldı. Bunlar 40 yaş üzeri
ve yaş olarak 40 ermeseler de aldıkları sorumluluk üzerinden nakip olmaları hasebiyle bunu konuştuk. Tenvir kamplarında projeyi başka kentlere taşımak, tanıtmak amaçlı gezilerimiz oldu. Ve senede bir de Maide-i Tenvir toplantısında bütün seriyle katılan arkadaşlarımızın ortak bir seneyi devriye değerlendirmeleri. Bunların sanırım her birine ayrı bir ders olarak ilgili Eylül dönemi seminerlerimizde veririz arkadaşlar. Bir diğer başlığım da haniflik ve talibi evvellik şeklinde kurulabilir. Biraz tuhaf kaçabilir bu terkip. Buradan da şunu kastediyorum. 1 ve 13 tertil arası dönemden bahsettim. Bunun da yine kendi pratiğimden kaynaklanan 2 veçesi oldu. Bir tanesi ferdan okumalar, ikincisi ceman okumalar diyebilirim. Yani ceman okumalar biraz önce anlattığım o seridir, süreçtir. Talep, arz ilişkisi içerisinde başlayan öğretmen ve dinleyenler, katılanlar, rükün olmak isteyenler, vizir paylaşanlar şeklinde karşımıza çıktı. Dolayısıyla bu görüldüğü gibi benden başlayan ve sosyolojik dönüşümle sonunda politiğe ermek amaçlı bir ihya, inşa, bir diriliş hareketidir. Yani Peygamber'in Medine'deki okumasını imtisal eden, ona öykünen, onun bir yükümlülük olduğunu bilen bir okuma manasına ceman, topluluk halinde okumalar, halkalar halinde okumalar diyorum ki bunu izah etmiş oldum. Ama bunun dışında benim yine söz konusu ettiğim 2001 yılında kendi birebir okumalarım var. Bunlar her gün bir ayet hesabıyla o ayet üzerinde tefekkür ederek, düşünerek, aldığım notlardan, kendime çıkarttığım derslerden, oku kitabın diye Rabbim bana sorduğunda neleri soracak muhasebesini yaparak yürüdüğüm bir okuma tarzıdır ki o da buna paralel şekilde 13 yıl içerisinde ikisini de yaklaşık birkaç ay farkla tamamlamış oldum. Dolayısıyla ferden okumalar böylesi bir hanif okumadır. Topluluk halinde değil. İkinci olaraksa bu 15 Temmuz sonrasında ceman okumaları bir emanet olarak nakiplere, beni bu işe davet edenlere buyurun emanet, öğretmenliğim bu kadardı diyerek devrettikten sonra vizir paylaşımı şeklinde desteklerde bulunuyorum bu okumalara. O yine sürüyor. Ama ayrıyeten tekrar başa dönerek de ferden okumalara bir daha başladım. Ama buna bir şekilde biraz daha ceman olmasa da tanıklıkta bulunmalarını arzu ettim. Kendilerini Mekki diye nitelendiren arkadaşlarımıza sanal ortamda, arşiv gruplarımızda. Dolayısıyla bu da bir hanif okuma ama bir önceki gibi değil. Üzerinden bir ceman okuma tecrübesi de geçtiği için bunu başka bir kelimeyle ifade etmeyi tercih ettim. Bu da İbn-i Bace'den alınan münzevi durumdur, mütevahhittir. Yani toplumu değiştirmek için çabalayan insanın sonunda ben değişmemeliyim kararlılığında kendini kurtarmak için yürüyüşüdür. Biri gerçekleşmezse diğeri gerçekleşmesini engellememek lazım. Dolayısıyla ceman okumalara destek de vermekteyim ama bu 13 yıllık okumayı her gün bir ayet okuma olayını bir mütevahhid olarak bir İbn-i Bace bozulmuş toplumdaki bozulmama kararındaki okumaya yönelik biçimde yapıyorum. Mekki kalış tekrar ferden demin izah ettiğim gibi ve Mekki katkılar şeklinde sürmektedir. Okuma takvimi diyor başlık atabiliriz. Takvim kelimesinin çağrışımdan yararlanarak ahseni takvimi seçenler için diyelim. İnsan kalmayı, kaybetmemeyi, dönüşmemeyi, bozulmamayı, tereddi etmemeyi tercih edenler için yılın 12 ayı da mukaddes aylardan mütevekkil. Ama okuma takvimimizde şöyle tecelli etti. Ramazan ayı içerisinde musaf cüzlerini mukabeleler şeklinde okuduk. Parça parça cüzleri birleştirerek İbrahim'in parçalanmamış olan kuşunu ortaya çıkartıyoruz bildiğiniz gibi. 4 parça ayrılan kuşları hatırlayın cüzler nitelemesinde. Bu hütüt sembolizmi Farsça'da simurk'la ifade edilir. Simurk 30 kuş demektir. Si ve murk. Dolayısıyla her bir cüz bir kuştur. 30 cüz simurk nitelemesidir. Ve 30 cüzle Kur'an'ı tek bir parçaya dönüştürüyoruz. Ve Ramazan sonrasına kanatlanıyor, uçuyorsunuz ve mübarek 11 aylar başlıyor.
11 aydır bu. Tabii 28 gün yapar. 2 haftada bir okuma biçimlendiği için. Dolayısıyla artan günlerden de haftalar çıkıyor. Dolayısıyla 23 haftaya, 23 okumaya dönüşüyor 11 ay. Hefteyn 2 hafta için kullanılır Osmanlı dilinde, Farsçadan. 2 haftalık kesit, yani 14 gün için kullanılır. 11 ay ve 23 hefteyn, 92 sure, 4800 civarında ayet, 299 tanıtımla beraber 300 ders ve nucum ve 13 senelik bir kesit demektir. Ahsen-i takvimi seçenler için takvimimiz. Ve dolayısıyla bu takvimi de ilgili kesitlerde, sanal ortamda her hefteyinde bir paylaşıyorum. Unutanlar, unutmayı tercih edenler, seyretmeyi tercih edenler seyrediyorlar. Çalışanlar da çalışıyorlar. Elimizden gelen bu. Önümüzdeki hafta ve ondan sonraki 2 haftayla dönemin Enderun okumalarının nazaret bölümünü tamamlarız arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.